Bu videoda dünyanın en kaotik şehri olan Lahore'u tek başıma keşfettiğim, böyle elimde ilginç bir kamera görünce herkes bana bakıyor. Arka sokaklarına daldığım, burası Old Lahore'un en dar sokağı sanırım. Bakar mısınız? Ve yer yer zorlandığım bir macera bizi bekliyor. Ortada kaldım. Aynı zamanda bu videoda hem Pakistan'ın kalabalık bir şehrinde yaşamın nasıl olduğunu göreceğiz, hem de Lahore'un kültürüne yolculuk yapacağız. Gelin bakalım bu videoda beni ne maceralar bekliyor. Yani gördüğünüz gibi sadece insan kalabalığı yok. Burada aynı zamanda motor, tuk tuk, hatta at bile çıkabilir yani karşınıza. Şimdi Lahore'un en eski yerleşim merkezinin kalbindeyiz. Burası Old Lahore ya da Wall Street olarak geçiyor. Buranın tarihi tam olarak bilinmese de en az 1000 yıllık olduğu biliniyor. Pakistan'ın en eski şehirlerinden birisi burası ve asıl ünlenmesi Babür döneminde olmuş. Gerçekten içerisi muhteşem. Özellikle bazı binalar 500-600 yıllık ve ben mimarisine bayıldım. Ve gördüğünüz gibi de oldukça kaotik bir yer. İçeride her ara sokaktan karşınıza bir şey çıkıyor ve hepsi tarihe yolculuk yaptırıyor size. Neyse gelin bakalım Lahore'un bu surlarla çevrili şehrini birlikte keşfedelim. Delhi Gate'den surlara girdiğinizde sağda solda dükkanların olduğu uzun bir cadde çıkıyor önünüze. Burası eskiden Kraliyet Geçidi olarak bilinirmiş. Bu caddenin her köşesinde bir ara sokak var. Gördüğüm her ara sokağa giriyorum çünkü hepsi büyüleyici. Buradaki binaların çoğu 2012 yılında restore edilmiş. Surlarla çevrili kentin küçük evleri. Şu eve bakar mısınız? Mesela bu evin en az 500 yıllık olduğunu söylüyorlar. Mimarisine bayıldım. Ya da şu eve bakar mısınız? Bu da en az 400-500 yıllık. Altı da tuhafiye dükkanı. Burası Old Lahore'un en dar sokağı sanırım. Bakar mısınız? Ya 2 kişi zor geçer. O kadar dar. Ben burayla ilgili bir şey okumuştum. Eğer karşılıklı olarak bir kadın ve bir erkek bu yolda karşılaşıyorsa kaderlerinde evlilik var demekmiş. Yani ona inanıyorlar. Bu arada bu sokak o kadar dar ki şu an bir tane balkon görüyorum mesela ve diğer tarafın duvarına dayanmış. Hemen göstereyim size. Şu şekilde. Görüyor musunuz? Ve bu evlerin içinde insanlar yaşıyor. Mesela şu evin içinde birisi var. Sesleri duyuyorum. Şurada da bir kıvrım var. Size şeyden bahsedeceğim. Bakın bu duvarda Urduca bir şiir yazıyor. Tam olarak bilmiyorum ne olduğunu ama şöyle bir şey duymuştum. Bu anlattığım kader ve evlilik meselesi var ya, işte 2 kişi karşıdan geliyorsa birbirlerinin kaderinde vardır diye. İşte onunla alakalı bir şiir galiba ve epey de uzunmuş. Bu arada duyuyor musunuz? Evlerin içerisinden sesler geliyor. İnanılmaz etkileyici bir sokak ya. Daha da devam ediyor.
Bakar mısınız? Küçücük evler. Şimdi geri dönüyorum. Çünkü orada başka bir sokağa geçiyor. Ben Old City'den çıkmak istemiyorum. Beni en çok şey etkiliyor. Burada 400-500 yıl öncesinde de insanlar yaşıyordu. Hala insanlar yaşıyor ve ya böyle yerlere gelince gerçekten çok etkileniyorum. Ve hani bakar mısınız? Duvarlara, kapılara, sokağın darlığına. Gerçekten zaman yolculuğu yapıyor gibiyim. Şimdi burada başka bir tane önemli bir yapı buldum. Herkes önünde fotoğraf çektiriyordu. Ben de merak ettim ve bir lokale sordum. Like a sitting area for tea and like a Osman ki Baithak for sitting area is the 300-year-old house. Wow. Yeah, kidhar gaya? Come and like a partnership with Germany and Pakistan. So they restoration. Yes, yes. Okay. And for men or women? All. Oh. All. Yeah. Thank you. Thank you. Çıktım. Delhi Gate'den dümdüz yürüdüğünüzde Chitta Gate karşınıza çıkıyor. Ve Chitta Gate'den sonra da böyle bir cami çıktı. Vezir-Han Camisi. Babür dönemine ait bir camiymiş. Ve detaylara bakar mısınız? Çok güzel. Gerçekten burada gördüğüm diğer camilerden çok daha farklı bir cami. Ve caminin etrafını da böyle restore etmişler. Ve dükkanları bile şu şekilde yapmışlar. Şöyle. Şuralarda mesela dükkanların önünde oturacak yer var. Böyle sergiler var. Şurada çok tatlı bir kafe var. O kalabalıktan sonra burası bana cennet gibi geldi. Neyse şimdi biraz şurada oturayım ve soluklanayım. Gerçekten çok yoruldum. Gördüğünüz gibi surların içi inanılmaz etkileyici. Zaten Lahor'un kültürü ve tarihi beni en çok etkileyen şeylerden birisi oldu. Gelelim Lahor'un en az etkilendiğim, hatta çok zorlandığım şeylerine. Lahore bence en çok Hindistan'a benzeyen yer Pakistan'da. Zaten sınır hemen şurası. Yani 25 kilometre falan Hindistan sınırı. Delhi de yaklaşık 450 kilometre. Hatta o kapı, geldiğimiz kapının Delhi Gate olmasının sebebi de Delhi'ye bakıyor olması. Şimdi Hindistan'a gidenler bu cümleden aslında neler diyeceğimi tahmin ediyordur. Burası gerçekten gördüğüm en kaotik şehirlerden birisi. Yani trafiği, insanları, bu arada yaklaşık 13 milyon nüfusu var ve Pakistan'ın en kalabalık şehirlerinden bir tanesi. Ya sadece onlar da değil. Mesela hava kirliliği bile Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul edilebilir seviyesinin 40 katından daha fazla. Ve ben yaklaşık 1,5 haftadır Lahore'dayım. Yani hava kirliliği o kadar etkiliyor ki beni. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Hani bu trafikten, bu kaostan, bu karmaşadan. Ve geldiğimden beri boğazım ağrıyor mesela. Evde durduğumda boğazım ağrımıyor yani kaldığım yerde. Ama dışarı çıkar çıkmaz direkt boğazım ağrımaya başlıyor.
Şansıma da bu hafta hava kirliliği o kadar yüksek ki kabul edilebilir seviyenin 50 kat fazlası olmuş bu hafta ve okullar tatil. Yani hani düşünün ne kadar fazla bir hava kirliliği var burada. Yani aslında biraz Hindistan gibi love-hate ilişkisi kurdum. İlk geldiğimde inanılmaz sevdim burayı. Çünkü o kaosu beni çok besledi. Biliyorsunuz daha önce İslamabad ve kuzeydeydim ve oralar çok sakin yerler. Ama burada böyle kültür de çok iyi tanıdım yani. Yani 1000 yıllık tarihi var zaten. Hani kafanızı nereye çevirseniz tarihi bir yapı görüyorsunuz ve Pakistan'ın kültürünü en iyi gözlemleyeceğiniz yerlerden birisi Lahore. Ama sonralarda hani bu kaos, bu trafik, hava kirliliği falan gerçekten çok yordu. Şimdi surların içindeki kentten devam edelim ve yürüyerek kaleye gidelim. Ve yanında da tarihi bir cami var. Gelin bakalım oraları keşfedelim. Evet, şimdi kaleye doğru yürüyorum. Diğer kameraya geçtim, aksiyon kamerasına. Çünkü burada bırakın çekim yapmayı, yürümek bile çok zor. Neyse, hadi bana yol arkadaşı olun bu kalabalık yoldan. Burası da o caminin devamı. Bayağı büyük bir cami aslında. Yani gördüğünüz gibi sadece insan kalabalığı yok. Burada aynı zamanda motor, tuk tuk, hatta at bile çıkabilir yani karşınıza. Hello. Thank you. Hello. Excuse me. Hello. Thank you. Böyle elimde ilginç bir kamera görünce herkes bana bakıyor. Zaten beyaz olduğum için aşırı dikkat çekiyorum. Bir de kamera olunca iyice dikkat çekiyorum. İşte burası Lahore'un arka sokakları. Ya burası da tam böyle bizdeki Eminönü gibi bir yer. Direkt böyle Lahore'un arka sokakları. Ya bu arada bu Wall City'nin çevresi hep böyle alışveriş dükkanlarıyla çevrili. Tam bir ticaret merkezi yani. Hani düşünün bir de Pakistan'da. Hani Eminönü'nde yine razıyım yani. Yerlere bakar mısınız? Hep çöp olmuş. Mesela kuzeydeki videolarımda fark ettiniz mi? Yerler çok temizdi. Çünkü hani bütün insanlar temizliyordu. Yani kendi çöpü olmasa bile sokağını temizliyordu. Ama 13 milyonluk şehirde bu mümkün değil tabii ki de. Asıl burası kaos. Ortada kaldım. Tuk-tukçular da nereye gidiyorsun diye soruyor. Ya şu trafikte tuk-tuk almak ister miyim sizce? Evet, şimdi yolda yürürken hem yorulduğumu hem de acıktığımı fark ettim. O yüzden kaleye gitmeden önce güzel bir restoran buldum ve buranın manzarası gerçekten çok güzel. Hemen size göstereyim. Burası size bahsettiğim o cami. Burası da kalenin içerisi. Bu arada hava kirliliğini fark ediyor musunuz? Bembeyaz. Hatta güneş şuradan batıyor ve güneş hiç gözükmüyor bile. Bu arada bu videonun altına gelecek yorumları tahmin edebiliyorum. İşte orada yaşanır mı? Pislik içinde falan diye. Ama şunu unutmamak lazım. Bu insanlara Avrupa'da böyle güzel, standartlı bir hayat bahşedildi. Onlar da hayır biz burada yaşayacağız demedi. Yani o insanlar burada yaşamak zorunda. Ve düşünsenize ben 1,5 haftadır buradayım ve 1,5 haftada bile hani yaşam kalitem çok düştü. Bu insanlar bütün hayatları boyunca burada yaşamak zorunda. Yani tercih
tercih ettikleri şey bu değil ama yine de böyle insanlar çok kibar, güler yüzlü. Bana çok iyi davranıyorlar. Hani bu kadar hava kirliliğinin, kaosun ve yaşam şartlarının çok ağır olduğu bir yerde güler yüzlülüğünü korumak zor bence. Zor bir şey başarıyorlar yani. Neyse galiba şu an gidemeyeceğim camiye ve kaleye. Çünkü biraz geç oldu. Ya aslında o kadar geç değil ama bugün hava kirliliği o kadar çok ki böyle bembeyaz gözüküyor şu an. Hani sisli gözüküyor yani ve sis değil, hani hava kirliliği. Yarın gideceğim. Yarın hava daha güzel gözüküyor. İnşallah öyle olur. Şimdi bu manzara eşliğinde güzel bir yemek yiyeceğim ve dinleneceğim. Evet, şimdi Lahore Kalesi'ndeyiz. Erken dönem Babür örneklerinden ve 1981'de UNESCO Dünya Kültürleri Mirası listesinde yer almış. Bu kale kum taşından yapılmış ve burası aynı zamanda Kadim Kent diye biliniyor. Zaten bunun hemen yanında yine Babür döneminden yapılan bir cami var. Birazdan oraya gideceğiz. Buranın yapımı yaklaşık 39 yıl sürmüş ve gerçekten çok sinematik bir yer burası. Ya bilmiyorum, genel Lahore için öyle hissediyorum. Burada fotoğraf çekmek çok keyifli. Portre fotoğrafçılığı çok keyifli. Sonra mimari fotoğrafçılık çok keyifli. Çünkü şehrin hani her yerinde farklı bir manzara var. Bu kale de benim için öyle oldu. Gerçekten burası çok etkileyici. Evet, burası da Batşahi Camii. 17. yüzyılda Babür İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş ve dönemin en büyük camisiymiş. Şu anda Pakistan'ın ikinci en büyük camisi. Hatırlarsanız İslamabad'da sizi bir camiye götürmüştüm. Faisal Mosque. Orası Pakistan'ın en büyük camisi. Burası da ikincisiymiş. Babürlülerden sonra Sih İmparatorluğu ve Britanya Sömürge İmparatorluğu tarafından garnizon olarak kullanılmış. Sömürge döneminden sonra da yeniden cami olarak kullanılmaya devam etmiş. Gelin bakalım içerisi nasılmış.
Evet, tekrardan selamlar. O kaostan sonra kendimi bir AVM'ye attım ama nasıl attım gerçekten hiç bilmiyorum. Özellikle camiden sonra videoya başladığımız yere Delhi Gate'e yürüdüm. Ama ara sokaklardan yürüdüm ve gerçekten yani o kadar kaotikti ki böyle bir yandan tuktuklar, bir yandan motorlar ama ayağım üstüne çıkıyor resmen. Neyse geldim AVM'ye, güzel bir yemek yedim. Şimdi de güzel bir çay içiyorum. Bu arada buradaki siyah çayların çoğu sütlü yapılıyor. İşte Hindistan'da da öyle, İngilizlerden almışlar. O yüzden çay deyince sütsüz demeniz gerekiyor, yoksa direkt sütlü getiriyorlar. Neyse videoyu burada bitirmenin güzel olacağını düşündüm. Çünkü o kaotik sokakların böyle biraz ilerisinde böyle AVM'ler var ve gerçekten birkaç sokak değiştirseniz bile bambaşka bir çevreye gidiyorsunuz. Yani Lahore böyle bir yer. Hem kaos dolu sokakları var, hem böyle lüks AVM'leri var. Sadece o sokaklardan oluşmuyor yani. O yüzden burada bitirmenin güzel olacağını düşündüm. Neyse videoyu burada kapatalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz gerçekten benim için çok değerli. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Dilerseniz süper teşekkürle de seyahatlerimi destekleyebilirsiniz. O zaman diğer bir Pakistan videosunda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.